Hayat her birimiz için sanki özel bir melodi besteliyor. Bazen notalar öyle bir ahenkle akıyor ki kendimizi akışa bırakıyoruz ama bazen de en beklenmedik anda bütün uyumu bozan çatlak bir ses duyuluyor. İşte o anlarda içimizden gelen ilk tepki ne oluyor sizce? Genellikle isyan etmek, besteyi beğenmemek, orkestraya kızmak. Peki ya asıl mesele o çatlak müziği bile müziğin bir parçası yapabilmekse? Ya, bu melodiyi değiştiremeyeceğimizi anladığımız o noktada asıl gücümüzün dansımızı değiştirmekte yattığını fark etsek? İşte bazen haftalardır hayalini kurduğumuz muhteşem planlar bazen telefonumuza gelen küçük bir mesajla bir anda tuzla buz olabiliyor ve zihin hemen o tanıdık sığınağa kaçıyor. O çaresizliğe. Evrenin sanki bize karşı gizli bir planı varmış gibi hissettiğimiz anlar bunlar. İşte o anda zihnimiz eğerlerle, keşkelerle dolu alternatif bir evrene doğru yola çıkıyor. Bütün enerjimizi çoktan yaşanmış bir ana karşı savaşarak tüketiyoruz. Tam da bu tükenmişlik anında binlerce yıllık bir felsefe bize yepyeni bir yol fısıldıyor ve diyor ki teslim ol. Ama bir korkak gibi değil, bir nehir gibi. Akıntıyı yenmeye çalışma, akıntının gücünü kullan. Evet, şimdi gelin kendimize karşı dürüst olalım. Her gün gerçekliğin kendisine karşı sayısız küçük savaş veriyoruz. Beklenmedik bir yağmura, trafiğe, birinin söylediği tatsız bir söze, kontrolümüz dışındaki her şeye karşı görünmez kalkanlarımızı kaldırıyoruz. İyi de bu sonu gelmeyen mücadelenin galibi kim? Cevap belki de bu iki kelimede saklı. Amor fati. Yani kaderini sev. Ama yanlış anlaşılmasın, bu olan oldu ne yapalım çaresizliği ya da pasif bir boyun eğiş değil kesinlikle. Tam tersi, bu hayatın sunduğu her şeyi, iyiyi, kötüyü, zor olanı, kolay olanı kendi gelişimimiz için bir yakıta dönüştürme sanatı. Bu belki de en radikal özgürlük. Peki bu zihinsel devrimi nasıl gerçekleştireceğiz? Gerçekliğe karşı açtığımız bu savaşı nasıl bitirip içsel bir zafere ulaşacağız? Her şey hayat sahnesindeki rolümüzü yeniden yazmakla başlıyor. Kurban rolünden çıkıp kendi hikayemizin kahramanı olmakla. Düşünün, köle olarak doğmuş ama Roma'nın en bilge filozoflarından biri olmuş Epiktetos bize 2000 yıl öteden sesleniyor. Huzurun formülü diyor, dünyayı kendi isteklerimize göre eğip bükmeye çalışmak değil. Tam tersine kendi irademizi dünyanın doğal akışına uyumlayacak esnekliği kazanmakta gizli. Gerçek güç kontrol arayışından vazgeçtiğimizde ortaya çıkıyor. Şöyle bir hayal edin. Okyanusun ortasında bir teknenin dümenindesiniz. Dev dalgalar yükseliyor. Acemi bir kaptan rüzgara küfredebilir, kızabilir, dalgalarla savaşıp yorulabilir ama usta bir kaptan ne yapar? Rüzgarın yönünü okur, onu değiştirmez, onunla savaşmaz, onu kullanır. Yelkenlerini ayarlar ve o yıkıcı gücü teknesini ileri taşıyacak bir enerjiye dönüştürür. İşte amor fati yani kaderini sev, hayat okyanusunda usta bir kaptan olmak demek. Şimdi geldik işin en can alıcı, en pratik kısmına. Amor fati öyle felsefe kitaplarında kalmış soyut bir fikir değil. Hayatın bize attığı en sert taşları bile altına çevirebileceğimiz bir simyacının gizli formülleriyle dolu pratik bir alet çantası gibi aslında. En güçlü aracımız aslında hep yanımızda. Yani zihnimizde. Başımıza gelen bir olayın bizi yıkıp yıkmayacağını belirleyen şey olayın kendisi değil, bizim o olayı nasıl tercüme ettiğimiz, nasıl yorumladığımız. Şimdi şu tabloya bir bakın lütfen. Aynı gerçeklik, iki farklı evren. İşte bu aslında bize hayata baktığımız pencerenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sol taraf yani bu bir kurban zihniyeti, önüne çıkan engeli bir duvar olarak görüp duruyor. Yaşadığı acıya trajedi etiketini yapıştırıyor. Sağ taraf ise simyacı zihniyetini sembolize ediyor. Aynı engele bakıp tırmanmak için bir basamak olarak görüyor. Birinin son dediği yerde diğeri yeni bir başlangıç için kollarını sıvıyor. Yani seçim tamamen çoğunlukla bizim. Bu zihniyetin belki de en çarpıcı örneği Edison'un o çarpıcı yangın hikayesinde gizli. Onca yıllık emeği, icatları ve devasa laboratuvarı hepsi gözlerinin önünde alev alev yanıyor Edison'un. Bu tam bir yıkım. Ama Edison oğluna dönüp sakince şöyle diyor. Anneni ve arkadaşlarını çağır. Hayatları boyunca bir daha böyle bir yangın göremezler. Ertesi gün enkazın başında gazetecilere söylediği şey ise tam bir amor fati dersi. Bu felaketin büyük bir değeri var. Bütün hatalarımız da bu yangınla birlikte yandı ve söndü ve şükür her şeye artık
yeniden başlayabiliriz. Zihnimiz genelde iki yerde yaşar. Ya dünün pişmanlıklarında ya da yarının kaygılarında. Bu bitmek bilmeyen zihinsel yolculukta kaçırdığımız duraksa hayatın gerçekten yaşandığı tek yer. Yani şimdi ve burası. Zihnimizi bu fırtınalı denizden kurtarıp sakin bir limana çekmenin yolu da şimdiki ana onu demirlemek. Mucizelere gerek yok. Sadece bir an durun. Aldığınız nefesin bedeninize girişini ve çıkışını hissedin. Odanızdaki saatin tiktaklarını, dışarıdan rüzgarın uğultusunu gerçekten duyun. Önünüzdeki bardağa dokunun, ısısını hissedin. Bu basit eylemler bile zihnimizi ana sabitleyen çok ama çok güçlü çapalardır. İşte Seneca'nın dediği de tam olarak bu. Dünü değiştiremeyiz. Yarını tam olarak kontrol edemeyiz. Elimizde olan tek gerçek servet tam olarak anın içinde bulunduğumuz bu durum. Hayatı ertelemekten vazgeçtiğimiz an onu gerçekten yaşamaya başladığımız andır. Her şeyi bir tıkla elde ettiğimiz bu çağda sabır en zor bulunan erdem haline geldi. Oysa doğanın en büyük öğretmenidir sabır. Hiçbir büyük eser aceleyle var edilmemiştir. Stoacı sabrı eli kolu bağlı beklemek demek değil. Tam tersine aktif bir güvendir bu. Tıpkı usta bir bahçıvan gibi. Tohumu en iyi toprağa eker, suyunu verir, güneş almasını sağlar. Yani kontrol edebileceği her şeyi yapar. Ama sonra bir adım geri çekilir ve doğanın kendi zamanlamasına güvenir. Köklerin toprağın altında sessizce büyüdüğünü bilir. Hayattaki büyük hedefler de böyledir işte. Sabır sürece duyulan aktif bir inançtır. İşte bütün bu araçları bir araya getirdiğimizde ne olur? Artık hayatın dalgalarında sadece yüzmeyi öğrenmekle kalmayız. O dalgaların ta kendisi oluruz. Kaderin yazdığı senaryoyu oynayan bir figüran değil, kendi hikayemizin hem yazarı hem de öğretmeni haline geliriz. Evet, hayatın bize dağıttığı kartları biz seçemiyoruz. Bazen elinize muhteşem kartlar geliyor, bazen de oyunu kaybettirecek kadar kötü kartlar. Bu hayatın rastlantısal doğası. Ama işte asıl güç de tam olarak burada başlıyor. Usta bir oyuncu en kötü elle bile oyunu kazanabilir. Bizim sanatımız da bu olacak. O uyumsuz notaları, o kötü kartları alıp hikayemizin en unutulmaz, en derinlikli anlarına dönüştüreceğiz. Tıpkı Japonların kintsugi sanatında olduğu gibi. Kırılmış bir seramiği kırıklarını altın tozuyla birleştirerek eskisinden çok daha değerli ve anlamlı bir sanat eserine dönüştürmek bu. Bizim çatlaklarımız bizim altınımız olabilir ve eğer bu gücün sizde olup olmadığından şüphe ederseniz koskoca Roma İmparatorluğunu yönetirken bile her gün kendine felsefi notlar alan Marcus Aurelius'un şu sözünü hatırlayın. Bugüne kadar hangi zorlukları aştığınızı, hangi fırtınalardan sağ çıktığınızı bir düşünün. Siz zaten hayatta kalma sanatının ustasısınız. Bu güç her zaman içinizdeydi aslında. Amor Fati size acısız bir hayat vaat etmez. Size acıya rağmen anlamlı, zorluklara rağmen güçlü bir hayat vaat eder. Hayatın size sunduğu tüm notaları, en parlaklarını, en karanlıklarını kucaklama cesareti verir. O zaman şimdi soru şu. Elinizdeki bu notalarla siz nasıl bir başyapıt besteleyeceksiniz? Sizin hikayeniz dinlemeye değer nasıl bir şarkı olacak?